Şöyle bir sahneyi gözünde canlandırmanı istiyorum. Hafta sonu gelmiş, akşam saat 20 için arkadaşlarınla o çok sevdiğiniz mekanda sözleşmişsiniz. Planlar günler öncesinden yapılmış tabii. Aynen öyle. WhatsApp grubunda mesajlar falan havada uçuşmuş, saat defalarca netleştirilmiş. Hatta gruptan biri çıkıp şey bile demiştir, hani şu klasik, bu sefer lütfen herkes tam vaktinde gelsin uyarısı. Ki o uyarı genelde hiçbir işe yaramaz. Kesinlikle yaramaz. Akşam oluyor, saat tam 20.00. Mekana şöyle bir bakıyorsun, gruptan birisi 20.05'te telaşla kapıdan giriyor. Bir diğeri hafifçe nefes nefese böyle montunu falan çıkararak 20.10'u geçerken masaya oturuyor. Trafik inanılmazdı diyerek tabii. Tabii klasik mazeret ki muhtemelen evden geç çıkmıştır. Belki sen de tam 20'yi 2 geçe oradaydın, kendini oldukça dakik hissediyorsun. Ama masada saat 19.30'dan beri oturup çayını yudumlayarak sizi bekleyen hiç kimse yok, değil mi? Gerçekten yok. Neredeyse hiç kimse yarım saat hatta 15 dakika erken gelmez. İstisnalar kaideyi bozmaz ama genel tablo tam olarak bu. İşte bugün önümüzdeki notlarda incelediğimiz makalelerde hepimizin her gün yaşadığı insan doğasının en büyük ve dürüst olmak gerekirse en komik çelişkilerinden birine dalıyoruz. Görevimiz çok net. Neden istisnasız herkes insanların geç kalmasından şikayet ederken aslında içten içe hiç kimse erken gelmek istemiyor? Bu çok güzel bir çelişki. Bu derinlemesine incelememizde bunun sadece bir zaman yönetimi beceriksizliği, basit bir tembellik veya saygısızlık olmadığını göreceğiz. Aslında bu beynimizin zamanı ve tehlikeyi nasıl algıladığıyla ilgili çok derin, evrimsel bir durum. Hazırsan hadi bunu biraz açalım. Çünkü geç kalmak aslında basit bir plansızlık değilse tam olarak nedir? Neden hepimiz aynı zaman döngüsünün içinde bu şekilde bile bile sıkışıp kalıyoruz? Bu gerçekten harika bir soru. Çünkü bizi doğrudan insan zihninin en temel, en ilkel çalışma prensiplerine götürüyor. Çoğu insan zaman yönetiminin tamamen mantıksal bir süreç olduğunu düşünür. Sanki zihnimizde tıkır tıkır işleyen İsviçre yapımı bir saat, kusursuz bir kronometre varmış gibi hareket etmeye çalışırız. Yani hepimiz kağıt üzerinde harika planlar yapıyoruz. Evet, planlarımızı buna göre yaparız ama okuduğumuz bu makalelerin ve araştırmaların bize çok net bir şekilde gösterdiği bir şey var. Zaman yönetimi dediğimiz şey beynimiz için aslında kronometrelerle veya dakikalarla ilgili bir konu değil, tamamen duygularla ilgili bir konu. Duygularla mı? Yani zaman eşittir duygu mu diyorsun? Aynen öyle. İnsan beyni zamanı sayılar üzerinden değil, hisler ve o anki psikolojik maliyetler üzerinden hesaplıyor. Meseleye tam olarak buradan duygusal maliyet açısından baktığımızda geç kalma eyleminin bir hata veya kusur değil, beynin kendi içsel huzurunu korumak için yaptığı çok bilinçli bir tercih olduğunu görmeye başlıyoruz. Bir saniye, bir saniye. Bunu tam olarak anlamaya çalışıyorum. Beynimin bilinçli bir tercihi mi? Yani rakamları biliyoruz aslında. Matematik çok basit. Mesela demin bahsettiğim o akşamki buluşma üzerinden gidelim. Gidelim. Duş almak, saçını kurutmak, giyinmek ve evden çıkmak tam olarak 20 dakika sürüyor. Bunu biliyorsun çünkü hayatın boyunca bunu yüzlerce kez yaptın. Arabaya binip o mekana gitmek, o saatteki standart trafiği de hesaba katarsan tam 25 dakika. Toplamda 45 dakika. Net bir matematik. Temel matematik. Bas bas bağırıyor. 20'de orada olmak istiyorsan en geç 19-15'te kanepeden kalkıp hazırlığa başlamalısın. Ama hayır. Saat 19-15 oluyor ve sen hala o kanepede oturmuş, elinde telefonla sosyal medyada kaydırıyor veya televizyona öylece boş boş bakıyor oluyorsun. O an o 45 dakikalık gerçekliği tamamen silip atıyorsun. Ya evet, o gerçekliği tamamen görmezden geliyorsun. Madem beynin bu kadar zeki, neden bu kadar basit bir matematiğe karşı aniden kör ve sağır taklidi yapıyor? İşte işin en büyüleyici kısmı da burası zaten. Beynin o basit 45 dakika matematiğini yapamadığı için o kanepede kalmıyorsun. Beynin o matematiği gayet iyi yapıyor ama Ama işine gelmiyor. kesinlikle işine gelmiyor. O matematiğin sonucunda ortaya çıkacak olan duygusal senaryoyu reddediyor.
Bak, beynimiz arka planda sürekli olarak bir duygusal maliyet analizi çalıştırır. İncelediğimiz notlarda çok hoşuma giden bir üçlü denklem kavramı vardı, durumu bence mükemmel özetliyor. Neymiş o üçlü denklem? Beynimiz o an önündeki seçenekleri tam olarak şöyle kodluyor. Birinci seçenek, evden erken çıkmak ve mekana erken gitmek. Erken gitmenin beyindeki duygusal karşılığı sence nedir? Yani sıkılmak herhalde, beklemek. Tam olarak bu. Beklemek ve can sıkıntısı. İkinci seçenek, çok geç kalmak. Bunun duygusal karşılığı nedir? Stres, telaş ve o masaya oturduğundaki sosyal mahcubiyet. O da çok kötü bir his. Rahatlama hissi. İnsan beyni doğası gereği her zaman ama her zaman bu üçüncü seçeneği, yani o zirvedeki rahatlama hissini hedefler. Bak bu çok mantıklı geldi şu an. Dinlerken eminim sen de kendi iç sesini duyuyorsundur. Bir yere gideceğin zaman kendine gerçekten dürüst ol. Aynanın karşısında hazırlanırken veya kapıdan çıkmadan hemen önce kendine şey diye mi soruyorsun hani tam saatinde orada olmak için saat kaçta çıkmalıyım diye mi? Yoksa ne zaman çıksam gidip orada tek başına boş boş beklemem diye mi? Aynen öyle. Çünkü ben kesinlikle o ikinci gruptayım. İtiraf edeyim. Oraya gidip ilk kişi olmanın, tek başına o masada oturmanın düşüncesi bile beni evde anlamsızca oyalamaya itiyor. Çantamı gereksiz yere 2 kere kontrol ediyorum, aynaya bir daha bakıyorum. Sırf erken gitmemek için oyalama taktikleri. Bir şeymiş gibi hissettiriyor. Erken geldiğinde yaşadığın o hissi bir düşün. Gidiyorsun, oturuyorsun, etrafa bakıyorsun. Belki kendine bir çay söylüyorsun, sonra hemen telefona sarılıyorsun çünkü yapacak hiçbir şey yok. Saniyeler bile geçmek bilmez o an. Ya asla geçmek bilmiyor. Sadece 10 dakika kalmıştır ama zihninde sanki böyle 1,5 saat gibi yankılanır. Bu neden bu kadar dayanılmaz bir durum? Bu dayanılmaz çünkü insan beyni yapısı gereği boşluğu ve eylemsizliği hiç sevmez. Şunu çok net anlamamız lazım. Boşluk demek, beyin için doğrudan belirsizlik demektir. Bu durumu anlamak için biraz evrimsel psikolojiye başvurmamız, o karmaşık terimleri bir kenara bırakıp atalarımızın yaşadığı o ilkel dünyaya dönmemiz gerekiyor. Savanadaki günlerimiz. Evet, düşün, binlerce yıl önce savanasın, etraf tamamen vahşi doğa. Eğer aktif olarak hareket etmiyorsan, bir şey toplamıyorsan, bir hedefin yoksa veya bir grubun içinde güvenli bir işlev görmüyorsan, avcılar için inanılmaz açık bir hedefsin. Yani duran hedef kolay hedeftir. Aynen öyle. Beyin, sen öylece dururken bir anda paniklemeye başlar. Neden duruyoruz? Etrafta bilmediğim, göremediğim gizli bir tehlike mi var? Neden şu an hiçbir şey yapmıyorum? Bir aslan mı yaklaşıyor? Diye bütün alarmlar çalmaya başlar. Şaka yapıyorsun yani modern bir kafede oturmuş elimde lattemle arkadaşımı beklerken hissettiğim o garip huzursuz gerginlik hissi aslında atalarımızdan kalan bir hayatta kalma alarmı mı? Gerçekten bu mu yani? Kesinlikle bu. Beynin o ilkel kısmı için bir kafede 20 dakika boyunca hiçbir şey yapmadan tek başına eylemsizce beklemek, kan ter içinde kalıp 5 dakika boyunca koşarak bir yere yetişmekten çok daha rahatsız edici ve tehlikeli bir durumdur. İnanılmaz. O 5 dakikalık koşuşturma streslidir, evet, adrenalin doludur ama beynin çok net bir amacı vardır. Aktiftir, bir hedefe kilitlenmiştir ve ne yapması gerektiğini biliyordur. Beklemek ise tamamen pasif, belirsiz ve savunmasız bir tehdit alanıdır. Beynimiz bu tehdit alanına girmektense o son dakika koşuşturmasını, stresini her zaman tercih eder. Bak işte o koşuşturma kısmı çok ama çok tanıdık. O meşhur Türk atasözümüzü düşün. Hani yumurta kapıya dayanana kadar kılını kıpırdatmamak deriz. Biz bu atasözünü genelde tembelliği eleştirmek için kullanırız ama anladığım kadarıyla işin içinde çok daha derin bir biyoloji var. Hem de nasıl? Saate bir bakıyorsun ve o meşhur eyvah kesin geç kaldım cümlesi dökülüyor ağzından. O an vücudunda böyle inanılmaz bir dönüşüm oluyor. Bir anda Matrix'teki gibi falan hızlanıyorsun. Normalde o ev anahtarlarını bulman 10 dakika sürerken o an bir saniyede elinle koymuş gibi buluveriyorsun. Çantanı toplaman, ayakkabılarını giymen saniyeler alıyor. Çünkü hayatta kalma moduna geçtin. Evet, müthiş keskin bir odaklanma haline giriyorsun. Sokakta yürürken engelleri aşıyorsun veya araba kullanırken adeta bir ralli pilotuna dönüşüp tüm o alternatif rotaları saniyeler içinde zihninde hesaplıyorsun ve sonra mucizevi bir şekilde tam saatinde hatta belki en fazla 1 veya 2 dakika gecikmeyle o kapıdan içeri giriyorsun. Ve masaya ulaşıyorsun. Arkadaşlarını görüyorsun ve o an omuzlarından devasa bir yük kalkıyor.
O an hissettiğin şey sadece fiziksel bir yorgunluk değil, inanılmaz derin bir rahatlama hissi. Oh be, yetiştim diyorsun. Ve tam da o derin çekme anında, o muazzam rahatlama anında beynin senin için çok ama çok tehlikeli bir not alıyor. Nasıl bir not? Bu senin az önce bahsettiğin o rahatlama hissi beyin tarafından devasa bir ödül olarak kaydediliyor. Nörolojik olarak baktığımızda yüksek bir stresten, bir panik halinden kurtulup amaca ulaşmanın getirdiği bu rahatlama anı beyinde çok ciddi bir dopamin patlaması yaratır. Temel psikolojik kuralıdır. Beyin, ödüllendirildiği her davranışı pekiştirir. Yani bana aferin diyor. Evet, sen ucu ucuna yetişip o rahatlamayı yaşadığında beynin aslında arka planda sana şöyle fısıldıyor. Harika bir iş çıkardık. Hem gereksiz yere erken gidip o sıkıcı bekleme tehlikesine girmedik hem de hedefimize ulaştık. Bir dahaki sefere kesinlikle ama kesinlikle yine böyle yapalım. O yüzden alışkanlık haline geliyor. Aynen. Bu döngü birkaç kez tekrar ettiğinde geç kalmak veya işleri son saniyeye bırakmak artık basit bir eylem olmaktan çıkıyor, sinir sistemine kazınmış, beynin o dopamini aradığı kronik bir alışkanlığa dönüşüyor. Ama bu çok mantıksız değil mi? Bir saniye, yani beynimin matematiği yapamadığını değil, bilerek o matematiği görmezden geldiğini söylüyorsun. Kendi kendimi bilerek ve isteyerek korkunç bir strese sokuyorum. Sonra da aman ne güzel kurtuldum diye kendimi ödüllendiriyorum. İşin ironisi de bu zaten. Peki neden en başında kendime bu işkenceyi yapıyorum? Neden rahat rahat böyle bir saat önceden o koltuktan kalkıp sakin bir müzik eşliğinde falan hazırlanmaya başlamıyorum da? Hep o son dakikanın kırmızı alarm zillerini bekliyorum. Çünkü motivasyonumuzun kaynağını tamamen yanlış anlıyoruz. Araştırmalara baktığımızda bizim harekete geçme motivasyonumuz zamanın kendisiyle veya ne kadar vaktimiz olduğuyla tetiklenmiyor. Bizi harekete geçiren asıl şey risk faktörü. Risk faktörü mü? Ortada acil bir tehlike, bir risk veya bir baskı yoksa beynimiz enerji harcamayı tamamen reddediyor. Enerji tasarrufu beynimizin en eski, en temel hayatta kalma mekanizmasıdır. 2 saat vaktin varken ayağa kalkıp hazırlanmak, beynin ilkel kısmı için tamamen anlamsız, boşa giden bir enerji sarfiyatıdır. Daha vakit var, neden enerjimizi harcıyoruz ki, der. Evet, mantıklı. Ancak saat daraldıkça, buluşmaya geç kalıp mahcup olma riski, o arkadaşlarından tepki alma tehlikesi yaklaşınca işler değişir. Tehlike çanları çalmaya başladığında dikkatin aniden zirveye çıkar, beden tam kapasite harekete geçer. Normalde çok rahat, aheste aheste yapıldığında 1 saat sürecek bir hazırlanma süreci o zaman baskısı altında 10 dakikada tamamlanır. Bayağı verimli aslında. Ama işin kötü yanı şu, beyin bu kendi yarattığı verimlilik patlamasını gördüğünde çok tehlikeli bir ders çıkarıyor. Kendi kendine diyor ki, gördün mü? İsteyince 10 dakikada hazırlanabiliyoruz. Demek ki 2 saat önceden strese girmeye, o kadar erken başlamaya falan tamamen lüzum yokmuş. Beynimizin bizi bu kadar kolay ve pürüzsüz bir şekilde kandırması gerçekten inanılmaz bir şey. İşin bir de tamamen kendi kendimize söylediğimiz o tatlı yalanlar boyutu var. İncelenen makalelerde buna planlama yanılgısı diyorlardı, değil mi? Evet, planlama yanılgısı tam olarak bu. Mesela akşam yatarken kendi kendimize kurduğumuz o mükemmel, kusursuz senaryoları düşün. Yarın sabah saat 7'de alarm çalar çalmaz zıpkın gibi tek bir hamlede uyanacağım, saniyesinde duşa gireceğim, kahvaltımı harika bir hızla yapıp çıkacağım, trafik kesin su gibi akacak, yoldaki bütün ışıklarda yeşile denk geleceğim. O yeşil ışıklar hiç bitmez o hayallerde. İnsanın gelecekteki hali için duyduğu bu sarsılmaz, bu neredeyse gerçeküstü iyimserlik durumu beni çok güldürüyor. Sanki gelecekteki ben şimdiki benden tamamen farklı, asla yorulmayan, asla oyalanmayan, kusursuz bir süper kahramanmış gibi plan yapıyorum hep. Kesinlikle. Bu çok klasik bir zihinsel hatadır. Planlama yanılgısının temelinde tam olarak bu aşırı iyimserlik yatar. Bizler bir plan yaparken hiçbir zaman gerçekleşme ihtimali en yüksek olan ortalama süreyi hesaplamayız. İdeal olanı arıyoruz. Biz her şeyin kusursuz gittiği, o yıldızların bizim için hizalandığı, hiçbir aksiliğin yaşanmadığı o ideal süreyi hesaplarız. Zihnimizde oluşturduğumuz o simülasyonda anahtarı aramak için geçen 2 dakika yoktur mesela. Veya ayakkabının bağcığı kopmaz. Kapıdan çıkarken o ayakkabının bağcığının kopması veya asansörü beklerken geçen o ekstra 1 dakika
asla hesaba katılmaz. Arabaya bindiğinde radyoyu ayarlarken kaybettiğin saniyeler, yolda karşılaşacağımız ufak bir çöp arabasının arkasında beklediğimiz o sinir bozucu dakikalar o planda yer almaz. Hiçbiri yok. Zamanı tamamen bu ideal, pürüzsüz ve gerçek dışı senaryoya göre planladığımız için de sonucun hısranı olması, o 10 dakikalık gecikmenin yaşanması kaçınılmazdır. Herkesin o buluşmaya sadece birkaç dakika geç kalmasının altında yatan temel matematiksel hata aslında budur. Herkes kendi kafasındaki o ideal zaman çizelgesine göre hareket etmiştir. Ama gerçek dünya o kadar ideal değildir. Sürtünme vardır, ufak tefek aksilikler vardır. Ve işin en garip, en paradoksal tarafı ne biliyor musun? Toplum da bu yanılgıyı, bu ufak gecikmeleri inanılmaz bir şekilde kucaklıyor ve adeta kabul ediyor. İşin sosyal dinamiklerine baktığımızda az önce bahsettiğimiz gibi erken gelmenin gerçekten hiçbir ödülü yok. Hatta tam tersine erken gelmek bazen sosyal bir ceza bile getirebiliyor. Çok doğru. Sosyal bir rahatsızlık yaratıyor. Şöyle bir düşün. Diyelim ki bir akşam yemeğine veya bir ev partisine yarım saat hatta 15 dakika erken gittin. Zili çalıyorsun, ev sahibi muhtemelen hala bornozla, saçları ıslak bir şekilde falan fırındaki yemeği kontrol etmekle meşgul. Sen içeri geliyorsun, ortalıkta dolanıyorsun, bir köşede öylece duruyorsun. Ev sahibi seni mi ağırlasın, yemeğe mi baksın? Evet, adam seni ağırlamakla hazırlanmak arasında kalıp strese giriyor ve sen kendini tamamen bir yük, bir fazlalık gibi hissediyorsun. Öte yandan geç kalmanın ise tabii ki belirli ve makul bir limite kadar hiçbir sosyal cezası yoktur. 15 dakika geç kalırsın, kapıdan girip "Ya arkadaşlar inanamazsınız, trafik felaketti" veya "Tam çıkarken acil bir mail geldi" dersin. Ve herkes başını sallayıp durumu anında kabul eder. Kimse de çıkıp yalan söylüyorsun demez. Demez, yargılamaz da. O gecikme anında silinir gider. Bu nokta gerçekten çok kritik. Çünkü tüm bu incelediğimiz nörolojik ve evrimsel faktörlerin yanı sıra işin bu sosyal tarafı durumu tamamen kilitliyor ve bir norma dönüştürüyor. Toplumun kendi içinde oluşturduğu hiçbir yere yazılmamış ama herkesin harfiyen uyduğu o gizli kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallar. Aynen. Bizler hem kendi planlama yanılgılarımızı bildiğimiz için hem de o bekleme boşluğundan, o can sıkıntısı tehlikesinden kaçındığımız için kolektif olarak tam zamanında buluşmaktan çoktan vazgeçtik. İnsanlık olarak bu konuda zımni bir anlaşma yaptık adeta. Yani artık kimse zamanında gelmeyi beklemiyor. Beklemiyor. Bunun yerine sosyolojide kabul edilen gecikme dediğimiz gayri resmi esnek bir zaman dilimi yarattık. Birisi sana akşam saat 20'de buluşalım dediğinde, bunun sosyal sözleşmedeki gerçek karşılığının 20.10 veya 20.15 olduğunu hepimiz içten içe biliriz. O zaman saat 20 aslında bir bitiş çizgisi değil. Saat 20 aslında sadece hazırlıkların bitmiş olması gereken zaman referansıdır. Kapıda olma zamanı değil. Bu yazılı olmayan anlaşmaya göre hareket ederiz. Ve bu durum insan psikolojisinin sosyal normları kendi rahatlığı için nasıl esnettiğinin mükemmel yaşayan bir örneğidir. Bütün bunlar ne anlama geliyor peki? İncelediğimiz tüm bu notlara, makalelere ve analizlere baktığımızda en azından benim için en büyük o kafamda ampullerin yandığı an şu oldu. Aslında hayatımız boyunca şikayet ettiğimiz, kitaplar okuyup düzeltmeye çalıştığımız o meşhur zaman yönetimi meselesi hiçbir zaman gerçekten zamanla ilgili olmamış. Çok doğru bir çıkarım. Bizim yönetmeye çalıştığımız şey akıp giden saatler veya dakikalar değil, biz doğrudan kendi içsel rahatsızlık seviyemizi, kendi kaygımızı yönetmeye çalışıyormuşuz. Geç kalmak sandığımız gibi sadece bir tembellik, bir saygısızlık veya salt bir becerisizlik değilmiş. Geç kalmak, beynimizin o bekleme tehdidinden, o boşluğun yarattığı belirsizlik hissinden ve tehlike algısından ustaca geliştirdiği bir kaçış yöntemiymiş. Savunma mekanizması diyelim. Evet, beynimiz bizi sandığımızın aksine tehlikeden, yani can sıkıntısından, eylemsizlikten ve o belirsiz boşluktan korumaya çalışıyormuş. Tam olarak öyle. Ve bence dinleyenlerin bugün buradan alıp kendi hayatlarına, günlük rutinlerine taşıyabilecekleri en değerli içgörü de tam olarak bu. Bir dahaki sefere evden çıkarken yine saate bakıp, "Ya yine geç kaldım, inanamıyorum kendime, ben neden hep böyle yapıyorum, neden bir türlü akıllanmıyorum?" diye kendi kendine kızıp stres olurken lütfen kendine çok fazla yüklenme.
Biraz daha şefkatli olalım kendimize. Kesinlikle. O an yaşadığın telaşın, kalp çarpıntısının bir karakter zayıflığı veya başarısızlık değil, sadece beyninin verimlilikle, enerji tasarrufuyla ve o evrimsel tehdit algısıyla oynadığı milyonlarca yıllık geçmişi olan küçük bir hayatla kalma oyunu olduğunu hatırla. Çok rahatlatıcı bir bakış açısı. Evet, belki o kapıdan yine birkaç dakika geç çıkacaksın, belki o taksiyi yine son anda yakalayacaksın ama artık bunun ardındaki o kusursuz ve karmaşık çalışan savunma mekanizmasının farkındasın. Sorunun senin kişiliğinde değil, insan doğasının o muazzam çelişkili karmaşasında yattığını bilmek, eminim o son dakika koşturmacalarını biraz daha şefkatle, biraz daha gülümseyerek karşılamanı sağlayacaktır. Kendini hırpalamanın gerçekten bir anlamı yok. Kesinlikle katılıyorum sana. Çok daha az suçluluk hissiyle kendimizi ve zihnimizi biraz daha iyi anlayarak hareket edebiliriz artık. Ama tam burada tüm bu keyifli incelemeyi bitirirken okuduğum o kaynak notların arasında doğrudan geçmeyen ama bu konuları düşünürken zihnimi kurcalayan, beni gerçekten rahatsız eden yepyeni bir düşünce var. Nedir o? Bunu ortaya atmak istiyorum ve elbette dinleyen senin de kendi hayatında bu durumu nasıl tecrübe ettiğini, bu konuda ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Peki ama madem insan beyni o bekleme anlarındaki boşluğu, o kafede tek başına oturup hiçbir şey yapmama halini ve belirsizliği çok ilkel bir tehdit, sanki bir aslan saldırısı gibi algılıyor. Modern dünyada her boş anımızı, asansörde geçen o 10 saniyeyi bile telefon ekranlarıyla, sosyal medya bildirimleriyle doldurma takıntımız, beynimizin bu boşluğa tahammülsüzlüğünü aslında çok daha derin, çok daha kötü bir hale getirmiş olabilir mi? Belki de kronik olarak geç kalmayı bırakmanın, o sürekli acele etme halinden kurtulmanın asıl yolu, zamanı daha iyi planlamaya çalışmaktan veya telefonumuza yepyeni bir takvim uygulaması indirmekten geçmiyordur. Belki de asıl çözüm, o ekranlara sığınmadan, hiçbir şey yapmadan, sadece kendi düşüncelerimizle baş başa kalarak, o sessizliğin içinde durup, sadece birini beklemeye tahammül edebilme sanatını yeniden öğrenmekten geçiyordur. Bir sonraki seferi birini beklerken elin otomatik olarak o telefona gittiğinde bunu bir düşün.